Oh fuck. Ya bir şey diyeyim mi? Bugün hiç 2 gündür çok az yoksa duymadığımı izliyoruz galiba. Eskiden aldığı eşyalardan servet kazan 7 inanılmaz insan. Fucking dig Yoksa this shit, duymadın chef. mı kanalının muhteşem izleyicileri? Hoş geldiniz. Eski Sen- ve değersiz sandığınız eşyalar aslında sizi yanıltıyor olabilir. Bir eskicide tozlanan, kimsenin fark etmediği Tam bu müzik. eşyalar antika değerinde olabiliyor. Şimdi çevrenize iyi bakının. Çünkü bunlardan biri sizin Kalk. evinizde olabilir. Hazırsanız Kalk. başlıyoruz. Dwight 7 intro numara geldi. saat. Londra'da bir adam eskici dükkanından 32 dolara bir saat alır. Sonra değerli olabileceğini düşünerek onu bir uzmana gösterir. Ve bu kararında yanılmaz. Çünkü saatin James Bond'un 1965 yılında çekilen Thunderball adlı filmde taktığı saat olduğu ortaya çıkar. Oha. Breitling markası bu saati film için özel tasarlamıştır. Üzerinde bir Geiger sayacı bulunur ve filmde James Bond bu saat sayesinde nükleer bombaların yerini tespit eder. 3 milyon sterlin. Filme özel modifiye edilmiş olması saati daha da eşsiz bir hale getirir ve yapılan açık arttırmada Tahminim. 132 bin dolara satılır. Çok atmışım. Oldukça güzel bir para. Peki Bence daha siz fazla en olmalı. sevdiğiniz filmde kullanılan hangi eşyaya sahip olmak isterdiniz? 6 numara. kırık Monsieur Efe demlik. 5. ay teşekkür ederim. Monsieur Efe cömertlik 2016 5 ay için. yılında bir antika sever online bir açık arttırmadan sadece 20 dolara bir demlik satın alır. Kapağı kayıp ve tutacağı kırık bir çaydanlık için oldukça Of, ben buna bir benzer hayali size şimdi sunayım mı? Hazır mısınız? Abi şimdi CSGO AWP Medusa ilanlarını koyacağım, sürekli F5'e basacağım, tamam. Belki birisi şakasına 1 dolara koymuştur AWP Medusa'yı şimdi. Tam onu ben yakaladığım zaman şimdi tam onu ben yakalayacağım, sonra bir satacağım 10.000 dolara. Hadi bakalım. Abi belki biri fiyatını tam bilmiyordur ya, ucuza koymuştur, haberi yoktur belki. Hiçbir zaman da olmaz değil mi? Bunu denemeyen var mı aramızda? Melih Kaygan hoş geldin. Melih teşekkür ederim çay için. Ama aileye hoş geldin. makul bir fiyat. Ancak tesadüf eseri bu parçanın 1760'larda Amerika'nın ilk porselen üreticisi John Bartlam'a ait olduğu ortaya çıkar. Yapılan incelemelerden sonra New York'taki Metropolitan Müzesi tarihi değeri sebebiyle demliği 806 bin dolara satın alır. Çünkü Bartlam'dan geriye sadece 5 parça eser kalmıştır ve bu çaydanlık da onlardan biridir. Kırık bir demliğin bu kadar edeceği kimin aklına gelirdi? 5 numara koltuk. İnanılmaz. Daha önce öğrenci evinde kaldıysanız ikinci el eşyaların önemini bilirsiniz. Benim arkadaşım oto alma emri koymuştu 400 TL. 4000 TL'lik bıçak düşmüştü. Sonra bıçağın sahibi arkadaşıma falan yazmıştı. Öyle bir şey oldu geçenlerde. Türkiye'de biri BTC Türk'ten mi ne Ethereum alırken dalgasına çok düşüğe şey koyuyor. Alım emri koyuyor. 5000 tane mi ne Ethereum düşürüyor, öyle biliyor musunuz? Birisi yanlışlıkla Ethereum'u şeyine koymuş. Ucuz paraya koymuş. Alım emri de yazman gerekiyor. O fiyat çekliyor. Adam hayvan gibi ucuza Ethereum oluyor. Bayağı 0,00 bir şeylerde fiyatını koyup. İşte Berlin'de bir Yes. kız öğrenci eskiciden 215 dolara bir kanepe satın alır. Ne demek oğlum, bir 5000 hazinenin falan üzerinde Ethereum. oturduğundan habersiz bir şekilde bu kanepeyi senelerce kullanır. Sonra bir gün oturduğu kısım sökülünce resmi bulur. Resmin 1600'lü yılların başında yapıldığı düşünülen Ne İtalyan bir alaka ya? ressama ait olduğu ortaya çıkar ve Hamburg'da yapılan bir sanat müzayedesinde 27.600 dolara satılır. Sanırım bu parayla öğrenim hayatı boyunca ona yetecek kadar makarna alabilmiş. Ben de böyle şey falan bekliyordum yani, böyle kaybolmuş. Ne bileyim, mesela Dali'nin çok aranan şeyi falan. 4 numara çanta. Pogant yani 27 John Richard İyi adlı tabii, adam hayvan gibi para da İngiltere'deki yani. bir ikinci el dükkanında bir köşede tozlanan, üzerinde Elvis Presley baskısı olan bu çirkin çantayı görür ve onu 30 dolara satın alır. Ben almazdım bile. Ama adam çantanın markası Oğlum ben böyle İzmir'deki bit pazarına gidip AP Rolex saat falan aramıştım böyle. Belki
Audemas Piguet saat çıkar oradan 2 liraya falan. Ya da ne bileyim Rolex çıkar falan. Olmuyor ama tabii bit pazarında öyle bir şey çok. Markasını kontrol ettikten Bu çanta gerçekten çok çirkinmiş. Ne bu? sonra Markası. değerli olup olmadığını öğrenmek için mağazaya götürür ve çantanın ünlü sanatçı Andy Warhol tarafından tasarlanan 10 adet özel üretim çantadan biri olduğu ortaya Benziyor da aslında Andy Warhol'un şeyine. çıkar. Zamanında çantanın satış fiyatı $200 civarındadır. Ancak şu an o bir çanta değil, bir sanat eseri sayılıyor. Ve firma adamdan çantayı tam $450.000 satın alır. Adamın ettiği kar inanılmaz değil mi? Özel üretim olarak gördüğüm en kötü şey. Sanat böyle bir şey işte. Cılız olan ölür ben değil oralı. 3 numara masa. Birçoğumuzun evinde anneanne ve dedelerden kalma eski eşyalar vardır. Kimi zaman bunları eskiciye 3-5 liraya veririz. İşte Claire Beckman $25 böyle bir masa alır. Yaşlı kadın masayı tam 30 yıl kullandıktan sonra bir antikacıya göstermeye Ne karar çıkacak verir. sonra? Ve masanın 18. yüzyıldan kalma Bostonlı bir mobilya üreticisi John Seymour Son tarafından yapıldığı anlaşılır. O zamanlarda sadece zengin ailelerin alabildiği bu oyun Çok çirkin. masalarından bugün geriye Çok çirkin yani. sadece 6 adet kalmıştır. Abi Benfero çok olmadı mı? Çok şükür rap müzik kim ise bulanır. Mı'yı ayrı yazman lazım. Soru eki. Üzgünüm, Türkçe dersi vermeyi hiç sevmem insanlar. Çünkü benim de Türkçem çok kötü ama gözüme çarpıyor bazen. Bugün Etiler yarın Ankara Tunalı. 71 yaşındaki Mı sadece kadın mı. bu masayı bir açık arttırmada $541.500 satar. Ne? Abi cidden sıktı Benfero. Robin sen de mi? Gelmedi bunalım ben Fero duradım. Eminim hepiniz şu an evinizdeki eski eşyaların değerini merak ediyorsunuz. 10 lira büyük ihtimal. 2 numara broş. Thea Jordan Ben her gece isimli dinliyorum, İngiliz nasıl kadın sıkıyor ya? Bir gün eskiciden $20 bu broşu satın alır. 4 yaşındaki kızı onu çok sever ve okula, parka, her yere giderken Ve gerçek böyle 5 milyon dolarlık zümrüt falan mı çıkıyor? Ruby. takar. Kadın bir gün yüzüğünü parlatmaya kuyumcuya gittiğinde broş kuyumcunun dikkatini çeker. İncelemeden sonra onun 19. yüzyıldan kalma bir Rus kraliyet topazı olduğu ortaya çıkar. Üstelik etrafındakiler de gerçek pırlantadır. Aa. Muhtemelen bir zamanlar bir Rus çariçenin tacının bir parçasıydı ve kimse onun bir eskici dükkanına nasıl düştüğünü anlayamadı. Kadın broşu Kaşıkçı elması da böyle değil miymiş zamanda? Adam kaşıkla trade etmiş yani. Öyle bir hikayesi vardır büyük ihtimalle. $50.000 sattı. Küçük kız oyuncağından ayrıldığı için üzülse de ileride eğitimi için harcanacak parayı bulmuş oldular. Birinci maddeyi açıklamadan önce videoyu sevdiyseniz beğen tuşuna basabilir ve kanala abone olup aramıza 50.000 hem sanat değeri var hem de mücevherat yani. Mücevherat. Ferhat kim ya? Masa bile 500 bin. katılabilirsiniz. 1 numara para. Tesadüfen para eden eşyaları bulmayı anladık. Peki ya onun yerine para bulsaydınız? Amerika'da ikinci el kıyafet dükkanında çalışan bu kadın eski kıyafetleri düzenlerken kabarık bir cep dikkatini çekti. Cebin içine baktığında şok oldu. Çünkü içi para doluydu. Çıkartıp saydı ve tam $6.000 ediyordu. Cebinde kim 6.000 dolarla geziyor lan? Drug dealer büyük ihtimalle. Eski bir ceket için oldukça değerli. Bu kadın ise Ben. ikinci el bir kitap fuarını geziyordu. Dikkatini çeken tozlu bir kitabı aldı ve içini açtı. İçerisinden $4.000 ve ziynet eşyaları çıktı. Kitap aslında içi oyulmuş Hapishane oyması bu. gizli bir saklama kabıydı. İnsanın bu hikayeden sonra eski kitapçılara gidesi geliyor değil mi? Bu adam da bonusumuz. O ikinci el dükkanında sadece kendine çok benzeyen baskılı bir tişört bulmuş. Ha. Wow. Şansa bak sen. Şansa bak, inanılmaz bir tesadüf değil mi bu ya?